Herkese merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Amerikalılar Türkler hakkında ne düşünüyor? Amerikalıların Türkler hakkında ne düşündüğüne gelirsek, ilk söyleyebileceğim hem çok akıllı Amerikalılar var hem de hiçbir bilgisi olmadan bizi bildiğini, tanıdığını düşünen insanlar var. Mesela içerileri bir yerlere gittiğiniz zaman Amerika'nın genelinde size çok rahat bir şekilde bazı Amerikalılar sizi bir kalıba sokuyorlar. Diyorlar ki mesela işte develerle mi ulaşım yapıyorsunuz? İşte bir kadın olarak sürekli burka giymek durumunda mısın? Poligami var mı? İşte yani erkekler birden fazla eşlere sahipler mi? Sahip olabiliyorlar mı gibi. Çok farklı şeyler duyabiliyorsunuz. Bunlar genelde içeride kendi sofistike sanmış insanlar tarafından duyabilirsiniz. New York, San Francisco ve diğer bölgelere gittiğiniz zaman aslında çok da fazla böyle garip yorumlar duymuyorsunuz. Çünkü bu tarz bölgeler oldukça çok fazla böyle eğitim almış, yurt dışından gelen insanların çok fazla olduğu, en azından bizim hakkımızda bilgileri olan insanların bulunduğu yerler. Buraya geldiğiniz zaman San Francisco örneğin ya da New York, pek bir bilgileri yok bizim hakkımızda. Genelde sizden öğrenmek istiyorlar. En büyük sordukları şey işte bizim devlet yönetimimiz, ne düşündüğümüz, din konusunda işte onu soruyorlar genelde. İşte ne kadar dinle bağımlısın, işte 5 kere namaz kılmak durumunda mısın gibi. Bunlar ama eleştirdikleri için değil, genelde bilmedikleri için sordukları şeyler. Ama ilk karşılaştığınız birçok defa ilk Türk'üm dediğiniz zaman kesinlikle bir ön yargıyla karşılaşıyorsunuz. Bu ön yargının olmasının sebebi de sanırım yeterince reklam yapmamamız, yeterince kendimizi duyurmamamız, bizi hala böyle çok eski işte Osmanlı zamanından gibi düşünüyorlar. O yüzden şaşırmamak lazım aslında. Burada bize görev düşüyor birazcık. Ülkemizi tanıtmak bizim elimizde. Amerikalılar Türklerin çok ama çok sağlıklı olduğunu düşünüyorlar ve bence de yanılmıyorlar. Amerikalı'nın yediklerine bakarsanız yani waffle'lar, içinde böyle tatlı şeyler, sürekli her şeyin içine koydukları şekerler, zaten sağlıkların ne kadar kötü gittiğini bütün dünya biliyor. Arkadaşlarımla özellikle kahvaltıya gittiğim zaman, onları bir Türk kahvaltısına götürdüğüm zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü bizim kahvaltımızda genelde işte salatalıklar, peynirler, işte bir iki tane böyle zeytinler gibi şeyler var. O yüzden onların yedikleri işte sosisler, tatlı waffle'lar, onlarla kıyasladığınız zaman bizim ne kadar sağlıklı olduğumuzu ve daha uzun yaşayacağımızı düşünüyorlar ve bu gerçekten yıllardır burada yaşayarak neredeyse her kahvaltıya götürdüğüm Amerikalı arkadaşımdan duyduğum bir şey. Diğer bir değişik özellik ise
bizi gördükleri zaman aslında direkt Türk olduğumuzu anlamıyorlar. Türkleri daha böyle tenleri birazcık daha kara, daha farklı bir şekilde düşünüyorlar. Buraya geldiğiniz zaman size yüksek ihtimal İtalyan diyebilirler, İspanyol diyebilirler, Meksikalı diyebilirler. Bana bazen Koreli diyorlar, çok alakasız belki de bilmiyorum. O yüzden hemen sizle ilk karşılaştıkları zaman kesinlikle Türk olduğunuzu anlamıyorlar. Çünkü Amerika'da Türkler çok az. Yani yeterince çok fazla Türk popülasyonu yok, çok fazla Türk nüfusu yok. Dolayısıyla bizim Türk olduğumuzu bir türlü anlayamıyorlar. Bu da aslında güzel bir avantaj galiba. Çünkü onlara kendi gözünüzden Türkiye'yi, Türk kültürünü çok rahat bir şekilde tanıtıp bilmedikleri şeyleri onlara öğretip belki de hatta Türkiye'ye gelmelerini sağlayabilirsiniz. Diğer bir ön yargı ise eğer Amerikalılar Almanya'ya gitmişlerse neredeyse her Türk'ü Almanya'da bulunan Türkler gibi sanıyorlar. O yüzden size farklı bir ön yargıyla da yaklaşabilirler. Anladığım kadarıyla Almanya'daki Türkler birazcık daha değişik bir şekilde kültürlerini yaşıyorlar. O yüzden sizi hemen bir kalıba sokmaya çalışıyorlar. Herkesi onlar gibi zannediyorlar. İyi mi kötü mü bilmiyorum fakat eğer daha önce bir Türk'le karşılaşmışlarsa ya da kötü bir deneyimleri olmuşsa size yaklaşımları da öyle oluyor. Sanırım bu bizim için de böyle geçerli olabilir. Yani bir İtalyanla karşılaşmışsanız ya da kötü bir deneyiminiz varsa belki de bir sonraki İtalyanları öyle düşünebilirsiniz. Fakat Amerikalılarda ön yargı oldukça var. Zaten şu anki başkanlarına bakarsanız politikasından da çok rahat anlayabilirsiniz. Diğer bir değişiklik hatta ön yargıysa bizim aslında Arapça konuştuğumuzu düşünüyorlar. Bu oldukça yaygın bir şekilde böyle. Türkçenin nasıl olduğunu, zor olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü diyorlar ki yüksek ihtimal Arapçaya çok benziyor ve ben yani birçok arkadaşım özellikle buraya gelenler hayır Arapça değil biz aslında Latin alfabesini kullanıyoruz. Senin A'nın bizim A, B, C'mizle aynı dediğimiz zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü kafalarına gerçekten bizi Arap gibi düşünüyorlar. Biraz daha geri kalmış. Araplar kadar zengin, mesela Dubai'deki Araplar kadar zengin değil. Fakat kültür olarak onlara çok benzediğimizi, sanırım bu biraz da dinden geliyor. Çünkü din Arapça olduğu için sanırım bize öyle düşünüyorlar. O yani ilk düşünme sebeplerinden bir tanesi. Duyabileceğiniz şeylerden birkaçından biri diyebilirim size. Buraya geldiğinizde değişik olan şeylerden bir tanesi Türk dizileri çok fazla biliniyor. Yani ben gerçekten dizi izlemiyorum. Özellikle Türk dizisi de izlemiyorum. Ama buraya geldiğiniz zaman birçok insanın aslında Türk dizisi bildiğini, Kıvanç Tatlıtuğ bile tanıdıklarını, hatta Beren Saat'i bile tanıdıklarını çok rahat görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Bu aslında gurur verici bir şey. Bizim film sektörünün ne kadar ilerlediğini ya da dizi sektörünün ne kadar ilerlediğini ve burada da izlenmesi gerçekten çok keyifli. Türkiye'den ayrılana kadar aslında Türk olarak ne kadar ülkemizi sevdiğimizi biraz anlamak zor oluyor. Çünkü Amerikalılar, özellikle Türkiye'ye giden Amerikalılar her yerde Türk bayrakları gördüklerini, her yerde Atatürk'ü gördüklerini, Türk olmakla ne kadar gurur duyduklarını Türklerin hep onlardan bahsediyorlar. Bu çok güzel bir şey aslında. Hani bayraklarımızı her yere koymamız, Atatürk'ün resmini her yere koymamız. O yüzden bizim bayraklarımız onlara gerçekten ilgi çekiyor. Burada da aslında çok fazla Amerikan bayrağı var her yere gittiğinizde. Ama balkonlara asmıyorlar mesela özel günlerde. O yüzden onlar için oldukça değişik bir şey. Acı bir gerçek ise Amerikalıların Türkler hakkında bilgi bilmemesinin en büyük sebebi aslında medya. Medya bizi o kadar kötü bir şekilde gösteriyor ki burada. Yani böyle görseniz sanki böyle her gün orada bombaların patladığı, insanların öldüğü bir savaş alanı gibi, böyle savaş harbi, savaş alanı gibi olan bir yer gibi gösteriyorlar. O yüzden Amerikalıların bu kadar bilgisinin olmaması, Türkler hakkında bilgi bilmemesi aslında çok da böyle yargılanabilecek bir şey değil. Buradaki medya olabildiğince zaten bizi kötü göstermeye çalışıyor. Eminim bunun politik bir bağlantısı vardır fakat onların bu kadar bilgisiz olmasının sebebi tamamen medyanın yayınlamış olduğu haberler. Kariyer Kılavuzu'ndan bu haftalık bu kadar. Eğer sorularınız varsa aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.